Kuşunuzla ele çıkma eğitimi. Ele çıkma eğitimi birçok şeyin başlangıcı. Size kuşunuzla nasıl iletişime geçmeniz gerektiğini öğreten ve kuşunuza da onun size nasıl etkileşim kurması gerektiğini öğreten güzel temel bir eğitim. Ve de aynı zamanda daha ileride uzaktan çağırma gibi farklı üzerine koyabileceğiniz şeylerin temeli ve başlangıcı. Ele çıkma eğitimi için seçeceğiniz ödülün hızlı tüketilebilir olması ve kuşunuzun bu ödülü seviyor olması gerekiyor. Ve ödül verdikten sonra bir sonraki tekrar için az önce olduğu gibi astronun ya kuşunuzun ağzındaki ödülü bitirmesini beklemeniz gerekiyor. Ödülü kuşunuzun erişemeyeceği bir yerde tutuyorsunuz. Ödülü kuşunuzdan uzaklaştırmıyorsunuz ama yakınlaştırabilirsiniz. Bu şekilde daha sonra ayaklarından yukarıya göğüs hizasına elinizi koyuyorsunuz. Astro başka şeyler yapmaya çok hevesli şu anda. Onu yapmıyoruz Astro'cum şimdi. Başka şey yapıyoruz şimdi. Ne demiştik? Elinizi göğüs hizasına ayaklardan biraz yukarı koyuyorsunuz ki kuşunuz yukarı adım atsın. Kuşlar içgüdüleri gereği yüksek dallara çıkmak isterler. Bu yüzden yukarı adım atmak onlar için çok daha doğal bir harekettir. Aynı zamanda bunu yapmaya daha istekli olurlar. Kuşunuzu yukarı adım attırırsanız sizle kuşunuzun etkileşimi onun gözünde olumlu bir yere koyulmuş olur. Daima bunu hedefliyoruz. Kuşumuzla etkileşimimizi olumlu bir yerde tutmayı hedefliyoruz. Az önce söylediğimiz gibi ödülü biraz uzakta tutuyoruz, uzaklaştırmıyoruz, yakınlaştırabiliriz, sabit tutabiliriz. Kuşunuz ona uzanmaya çalışırken araya elinizi koyuyorsunuz yukarı ve ödülü veriyorsunuz ve tüneyine geri koyuyorsunuz. Tüneyine geri koymamız şu yüzden önemli. Kuşu alıp bu şekilde gezdirdiğinizde buna alışkın olmayan bir kuş korkabilir. Onun için kuşu hemen tüneyine geri koymak onun için şöyle bir algı yaratıyor. Bu kişi benden onun elime çıkmasını istiyor. Eline çıktığımda ne olacak? Ben bir tane ödül alacağım. Sonra tüneyime geri gideceğim. Hiç fena değil diye düşünüp tekrar bu hareketi yapmaya istekli oluyor. Çünkü bu olumlu bir şey. Eğitim, ele çıkma vesaire onun ödül aldığı bir şey. Ödülü gösteriyoruz. Elimizi buraya koyuyoruz. Ödülü veriyoruz. Tüneye geri koyuyoruz. Isırma ihtimali olan kuşlarda ben ödülü tam önde değil de biraz kafasının üstünde tutmayı tercih ediyorum. Böylece dikkati ve gagası yukarı doğru yönelmişken siz de aşağıdan yavaşça elinizi yaklaştırabiliyorsunuz. Böylece ısırmaya teşebbüs ederse sizin elinizi çekmeniz için daha fazla zamanınız oluyor. Bir de zaten dikkati o şekilde ödüle kaymışken alttaki eli daha zor ısırıyorlar ve genelde zaten alttaki eli ısırmak istiyorlar. Ödüllü olan elinizi değil. Bu şekilde yukarıda tutup dikkati yukarı alıp ısırma ihtimali olan bir kuşu da bu şekilde elinize çıkartabilirsiniz. Eğitimde önemli olan bir şey daha aferin'i veya clicker şeyini nasıl kullanmanız gerektiği. Bu aferin kuşunuza tam olarak ondan ne yapmasını istediğinizi gösteren işitsel bir simge. O yüzden bunu tam olarak iki ayağı da elinize bastığı anda söylüyorsunuz. Aferin ve ödülü veriyorsunuz. Tüneyine geri koyuyorsunuz. Bu şekilde bir daha yapabiliriz. Bir dakika. Aferin. Ödül veriyorsunuz. Tüneye geri koyuyorsunuz. Koy, koy. Aferin.
ödül sevmediyse sevdiği ödülü vermeye dikkat ediyorsunuz. Yapmamanız gereken önemli bir şey kuşunuzun göğsüne bastırmak. Az önce söylediğimiz gibi kuşunuzun gözünde sizin onunla olan etkileşimi daima olumlu bir yerde olmalı. Yoksa siz onun göğsüne bastırırsanız, onun istemediği şeyler yaparsanız kuşunuz ısırma gibi huylar ya da sizden uçup kaçma gibi huylar edinebilir. Bu yüzden olumlu şekilde onunla etkileşim kuruyoruz. Göğsüne bastırmıyoruz, dengesini bozmuyoruz. Bu şekilde ödüllendirerek daima eğitimimizi yapıyoruz. Eğitiminizin süresi 5 dakikayı aşmasın ama bu daha da kısa olabilir. Mesela 2 tekrar, 3 tekrar, 5 tekrar olabilir. 5 dakika olabilir, biraz daha uzayabilir, biraz daha kısa olabilir ama çok uzatmayın. Çünkü kuşunuzun hala istekli olduğu bir noktada eğitimi bırakmalısınız ki kuşunuz hala eğitim yapmaya istekli olsun. Bir sonraki eğitim seansını dört gözle beklesin. Ve de önemli olan bir diğer şey de kuşunuza eğitiminizi bitirdiğiniz zaman büyük bir ödül veriyorsunuz. Bu eğitimde kullandığınız ödüllerden 5 tane, 10 tane olabilir. Veya mesela kuşunuz badem seviyorsa bir kabuklu badem olabilir, kabuksuz badem olabilir. Bir tane kaju olabilir. Bunun gibi ya da bir tane üzüm tanesi olabilir. Bunun gibi büyük bir ödülle bitiriyorsunuz. Böylece de kuşunuz hem şunu düşünüyor, az önce söylediğimiz gibi eline çıkıyorum, ödül alıyorum, geri gidiyorum. Bunu birkaç kez yapıyorum ve daha sonra en sonunda çok da büyük bir ödül alıyorum. Bu her zaman yapmayı isteyeceği ve hevesle bekleyeceği bir şey olmuş oluyor. Bu şekilde de daima kuşunuzla eğitiminizin üstüne koyabilirsiniz ve giderek kuşunuzla çok güzel bir iletişim kurmaya başlayabilirsiniz.